Anı olur zaman içinde Safranbolu, sevinç olur. Kimi zaman hüzün, kimi zaman övünç olur. Sokağıyla, eviyle, hayatıyla zaman içinde tarih olur. Kim bilir belki de çocukların düşlerinde gördükleri, damları şekerden, duvarları pastadan, pencereleri çikolatadan yapılmış konutlarıyla masal olur, evvel zaman içinde Safranbolu. Çocukluk yıllarında Suha Arın için Safranbolu, annesi Bediye Hanım'ın anlattığı bir masaldaki gibi kepenkleri çikolatadan, çatıları şekerden bir masal kentiydi. Bartın'daki aile ocağına her gidiş gelişte Safranbolu'nun yavaş yavaş zamana yenik düşen masalsı evlerini üzgün gözlerle izledi. Yıllar sonra Safranbolu'yla ilgili yapılan bir film teklifi işte bu nedenle Arın'ı çok heyecanlandırmıştı. Artık Safranbolu evlerinin zamana yenik düşen yazgısını yenebilecek, o evleri film karelerine saklayarak uzun yıllara taşıyabilecekti Arın. Safranbolu'da Zaman filminin kamera arkasının öyküsü bana göre tabii kamera önü kadar çok ilginç. Şöyle ki 1976 yılıydı. Türkiye Turing Otomobil Kurumu Genel Müdürü Çelik Gülersoy bana Ankara'ya telefon açtı. Dedi ki Safranbolu ile ilgili bir belgesel yaptırmak istiyoruz Turing olarak. Bunu yapar mısın dedi. Ben de seve seve yaparım dedim. Çünkü en büyük ideallerimden biriydi zaten. Safranbolu ile ilgili bir belgesel film yapmak. Şundan dolayı en büyük ideallerimden biriydi. Safranbolu'yu zaten tanıyordum. Anne tarafımdan Bartınlı olduğum için Bartın'a gidiş gelişlerde Safranbolu'dan geçerdik. Ve bu geçişler sırasında çocukluğumdan itibaren Safranbolu'ya karşı bir hayranlık hissi uyanmıştı bende. Çünkü Safranbolu bozulmamış mimari dokusuyla çocukların hayallerindeki kepenkleri, pencereleri çikolatadan, duvarları şekerden, pastadan, işte çatıları börekten evler gibi gelirdi bana. Çünkü annem de öyle bir masal anlatırdı bize ve o masaldaki evler, çikolata evler, şeker duvarlı evler, işte börek çatılı evler diye anlatırdı. Ve o masaldaki hayali kentle Safranbolu'yu ben o çocukluk hayalleriyle örtüştürürdüm. Arın için hummalı bir çalışma dönemi başlar. Önce kaynakları inceler, kütüphane araştırmalarını tamamlar ve ön araştırma için Safranbolu'ya gelir. Kızıltan Ulukavak o zaman Safranbolu Belediye Başkanı'ydı. Konudan haberdar idi kendisi. Beni o karşıladı. Gezdirdi. Görülmeye değer Safranbolu evlerini gezdirdi. Bunlardan bir tanesi şu aşağıdaki konaktı. Bunun bir altındaki konaktı. Şu arkamdaki evin bir altındaki konaktı. Asmazlar Konağı'dır onun da adı. Hiç unutmam, Gültekin Hanım karşıladı bizi. Orada beni merdivenlerden çıkardılar. Hayat denilen o boşluktan çıktık. Merdivenlerden ev sahibi ilerledi. 2. kata çıktık. Kapıyı bir açtı. Ben dondum kaldım. Kocaman bir havuz. 2. katta karşımda. Şıkır şıkır su akıyor içine. Böyle büyülendim. Safranbolu'da böyle havuzlu evler olduğunu bilmiyordum. Safranbolu'da çok ilginç bir mimari doku olduğunu biliyordum ama havuzun evin içinde olduğunu bilmiyordum. Safranbolu sokaklarında dolaşırken duyduğu ses, filmin kurgusunun temeli olur. Dang, dang, dang diye bir çan sesi. Ben önce kilise var zannettim. Kızıltan Ulukavak Bey'e dedim ki kilise mi var? Hayır dedi, o dedi bizim dedi ünlü saat kulemizdir dedi. Ve gösterdi. Tepede bir kule,
ve de saat var. O da bana çok çarpıcı geldi. Dedim ki hala çalışıyor mu bu? Evet dedi. Yaklaşık 200 yıldır işlevini görüyor. Ve işte o anda o saatten yararlanmayı ve de filmimin adını Safranbolu'da Zaman koymayı kararlaştırdım. Sokak aralarında gezip terk edilmiş evlerin, dükkanların harap halini görür. Fakat gezdikçe evlerin terk edilmişliği, böyle işgal kuvvetlerinden kaçıyormuşçasına duvarlarda resimler bırakılarak bazı evlerin terk edilmişliği, Arasta'nın, Yemeneciler Arastası'nın hüzünlü hali, hep bütün dükkanlar kapanmış, kilitlenmiş, kilitler örümcek bağlamış. Yıllardır açılmıyor belli. Bütün esnaf terk etmiş. 2 tane dükkan kalmıştı ben oraya gittiğimde. 2 usta. Tabii yeni nesil zanaatları yaşatmamış. El işlerini yaşatmamış. Hepsi çoğunluk olarak ya Karabük'te demir çelik fabrikalarında çalışıyorlar ya da büyük kentlere göç etmişler. ...46 dükkanlık Yemeniciler Arastası adı verilen kendine özgü çarşı içinde... ...1940'lara kadar lonca gelenekleriyle yaşantısını sürdürebilmiş Yemenicilik. Safranbolu'nun en güçlü esnaf sınıfını içermiş. Ancak günümüze bu denli yaklaşmışken... ...bir dizi etken onu alıp zamana teslim etmiş. Ve kilitler birer birer mühürlemişler bu teslim oluşu. O koskoca, renkli, insancıl öyküden kala kala 2 usta kalmış Arasta'da. Ahmet Usta eski anılarıyla yaşıyor şimdi. Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ayakkabı ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Arasta'nın o günlerdeki anılarıyla. Ali Usta ise yitip giden bir zamanın ardından sesleniyor, çaresiz ve ümitsiz. Kimisi son zamanlarda öldü. Kimisi Karabük'e gitti. Kimisi de Mikel'e gitti. Burası canlanmaz gayet. Biz ölüysek gayet bizim yerimize de gelecek yok. Eski yapma. Şimdi çocuklar gelmiyor zanaata. Zanaatta şimdi bir tane yok hani çocuk. Evvelsi mesela bir oğlan evlenecek olacağına sorarlardı. Ne zanaatı? Mesela kunduracı yahut belber yahut teyze yahut dikici o git şeyler. Şimdi soruyorlar fabrikada mı çalışıyor? Primi var mı? Var. Şuyu var mı? Var. O git kızı veriyorlar. Ali Usta pek de haksız değildi. O yıllarda Safranbolu'da bir değiş dolaşır olmuştu dilden dile. Şimdiki kızlar düdüklü tencere, asri pencere, dumansız baca, anasız koca isterler diye. O dönemde Safranbolu'nun usta zanaatkarları tek tek demir çelik işçisi olmuştu. Safranbolu yalnız, unutulmuş ve çaresiz kalmıştı. Safranbolu yok olmaya başlamış. O yüzden baktım Safranbolu tümüyle gitmeden bir ağıt yakayım dedim Safranbolu'ya. Öyle bir ağıt yakayım ki hiç olmazsa bir sokağını, bir mahallesini belki kurtarabilelim. Hatta bir evi bile kurtarsak kârdır dedim. Çünkü bir gün gelecek Safranbolu diye bu bir tarihi kent kalmayacak. O yüzden Safranbolu'yu çekmeye ve de bir ağıt yakarak, duygusal yönünü insanların irite ederek öyle bir üslupla çekmeye karar verdim. Bir ağıt yakmak için en uygun mevsimi, hüznün mevsimini seçer Arın ve çekim zamanını değiştirir. Sonbaharda renkler sararacak, kızaracak ve o hüznü yansıtmada
bana o doğal renklerde yardımcı olacaktı. O yüzden Mayıs ayında, 1976 yılında Mayıs ayında gelip Haziran'da, Temmuz'da çekmeyi düşündüğüm Safranbolu'da Zaman filmini Ekim-Kasım ayında, sonbaharda çekmeye karar verdim. Ön araştırmanın ardından İstanbul'a dönen Suha Arın'ı yeni bir telaş beklemektedir. Ham film bulmak çok zordu. 70'li yıllar Türkiye'de petrol sıkıntısının da yaşandığı bir dönemdi ve öyle ki yine bir başbakanın ifadesiyle Türkiye'nin 70 sente muhtaç olduğu dönemdi. Ve o dönemde ithalat çok sınırlıydı ve ham film de yurt dışından çok sınırlı miktarda ithal edilebiliyordu. Ve belli bir kotaya göre getirtilebiliyordu. Talep de çok fazla. Onun için ithalatçı daha önceden, daha film gelmeden yoldayken satılıyordu film. Birinci ellere. Birinci ellerden ikinci ellere satılıyordu. İkinciden üçüncü ellere. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci neyse işte. Film buraya geldiğinde 9. ele, 10. ele satılmış oluyordu. Ham film. Ve biz bu şartlarda gidip film alıyorduk. 3 kuruşa mal edilen film 300 kuruşa bize geliyordu. Birim ücreti her neyse. Gene ona da razıydık. Çünkü çizginin üzeri ya film Türkiye'de ham film. Ona da razıydık. Bir de hep bir korku yaşıyorduk. Öyle ki gidiyorsunuz şeye, kaçak olduğu için yapılan iş kara borsadan film alıyorsunuz. O yüzden önce götürürsünüz, nakit parayı verirsiniz. 40 kutu, 50 kutu, 60 kutu ne kadar alacaksınız. Parayı nakit verirsiniz. Birileri bir küçük şeyde, Yeşilçam'da bir küçük büroda o paraları alırlar ve giderler. Ve ter içinde beklerdim ben. Ya gelmezlerse diye. Çünkü avans çekmişim. Finanse eden kurumdan ya da kuruluştan. Safranbolu'da zamanda da Türkiye Turunku Otomobil Kurumu'ndan. Ön hazırlıklar ve film alımı için avans çektim. Avansın neredeyse tamamını götürüp film için teslim ediyorum. Ham film gelecek. Ve ter içinde beklerdim böyle. Çünkü ben borçlu olarak görünüyorum ve adamlar getirmeseler getirmezler. Ama o işin raconu öyleydi ve hep getirirlerdi yani. Filmler sonunda alınır, ekip toparlanır ve Safranbolu'ya doğru yola çıkılır. Öğrencileri arasında derslerinde en başarılı olanları yanına almıştır Suha Arın. Safranbolu yolculuğuna Nesli Çölgeçen, Yalçın Yelence, Kemal Sevimli, Sezer Akarcalı ile birlikte çıkar. Kameranın arkasındaysa Ümit Gülsoy vardır. İşte eşyaları gene yükledik. Arabanın arkası yere değecek hale geldi neredeyse. Ve de hep beraber geldik buraya. O zaman Safranbolu'da kalacak yer yoktu. Yani pansiyonculuk, otel, motel hiçbir şey yoktu. O yüzden biz 10 kilometre mesafedeki Karabük'te, ne de olsa Karabük bir sanayi kenti. Karabük Demir Çelik işletmeleri nedeniyle orada da otel bulmakta sıkıntı çekilmiyor. O yüzden mütevazı bir otele yerleştik. Çekim ekipmanını her gün Karabük'e getirip götürmek zor olacağından eşyalar gece gündüz açık olan itfaiye binasına bırakılır. Bu arada tabii itfaiye erleriyle de ahbap oldum ben, arkadaş oldum, konuşuyorum. Onlardan bir tanesi dedi ki bana, hocam dedi, Göveren köyünü de çekecek misiniz dedi. Dedim ki Göveren köyünün Safranbolu'yla ilintisi ne? Dedi Göveren köyü Safranbolu'ya en yakın köydür. İşte 5-6 kilometre uzaklıktadır. Peki nesi vardır Göveren köyünün dedim. Lanetli bir köydür dedi. Allah Allah dedim. Niye lanetlidir? Dedi köylüler dedi geyikleri insafsızca avladıkları için Geyikli Baba diye bir dedi ermiş kişi dedi lanetlemiş o köyü dedi. Siz geyikleri yok ediyorsunuz. Sizin de köyünüz 7 hane olamasın, 6 hane kalsın diye lanetlemiş. O gün bugündür 7 hane olamaz bizim köy dedi. Bu çok ilginç bir çevre bilincine ilişkin mesajdı.
Onun için senin köyü de çekeceğim dedim. Nitekim gittik. Göveren köyünü de bu vesileyle katmış olduk. Safranbolu evlerini süsleyen, onlara uğur olan geyikler, Safranbolu civarındaki ormanlarda yaşarlardı bir zamanlar. Ama ne yazık ki zaman içinde nesilleri tüketildi bu hayvanların. Oysa yine eskilere dayanan ve onların korunmasını amaçlayan ilginç bir inanış bile vardır bu yörede. Bu inanışa Safranbolu'nun hemen yanı başındaki Göveren köyünün öyküsü demek de mümkün. Evleri çevreye saçılmış 6 hanelik bu orman köyünde tek katlı upuzun bir yapı, Geyikli Baba'nın türbesi hemen dikkati çeker. İnanışa göre Geyikli Baba çevredeki geyikleri özenle korur ve onlara bakarmış. Köylüler zamanla geyikleri insafsızca avlamaya başlayınca onlara engel olmak isteyen Geyikli Baba bu çabasında başarılı olamamış ve 6 haneniz 7 olamasın diye beddualar eklemiş yakarışlarına. Ve bir rastlantı mıdır bilinmez, o gün bugündür Göveren köyü 6 hanenin üzerine çıkamaz, 7 hane olamaz bir türlü. İşte bu öykü, Göveren köyünün öyküsü, tüm gerçeküstülüğüne karşın gerçekçi bir öz de içeriyor. Çevre korunması. Zarif varlıklarıyla çevreyi süsleyen geyiklerin korunması. Çevre bilinci arına baba yadigarıdır. Çevre bilincinin, orman sevgisinin aşılanması konusunda ailemizde ilk radyo programlarını yapan da babamdı rahmetli. İbrahim Zekai Arın. Onu da burada saygıyla anmayı bir borç biliyorum. Göveren köyüne 25 yıl sonraki ziyaretimiz bizi şaşırtmıştı. Köy 2001 yılında hala 6 haneydi. 6.007 olmasın demek. He. O şekilde burada üreme yok. 5 kardeşidik, bir tane var şimdi. Biz 2 kardeşidik erkek olarak. Ben varım. 2 kardeş burada vardı. Onlar da hiç yok. Böyle üreme işte. Elbette varmış. Ölüyor, başka yere gidiyor işte. Kala kala biz meydandayız. Eski şeye göre. Bu lafa göre. Hani esas mı değil mi böyle konuşurlar. Buradan betteva aldı bu mahallede. Terk edilen diğer konaklar gibi Havuzlu Konak'ta kırık camlarından giren rüzgara teslim olmuştu. O sıradaki bütün havuzlu evler neredeyse biri hariç hepsi terk edilmişti. Bu terk edilenlerden biri de Havuzlu Konak adı altında. Şimdi şurada karşıda işte koskocaman görkemli bir konak. Yepyeni. Ama o zaman bir mezvelilikti bu konak. Ve çekimlerin bazılarını burada yaptım. Bu konakta yaptım. Ocaklara çöpler doldurulmuştu. Bütün kapaklar, kepenkler kırılmıştı. Camlar kırıktı. Havuzlu salonun olduğu yerde salonun camları kırıktı. Bazen rüzgar esiyordu. Havuzda dalgalanmalar oluyordu. Bazen rüzgar kesildiğinde cam gibi, ayna gibi oluyordu o havuz. Hiçbir insan yoktu. Kediler, bazı köpekler görüyorduk çevrede, evin içinde, konağın içinde. Ve o ağıt yakma işini burada da devam ettirdim. Hatta şu üst kata ray döşedim. Karşıdan böyle şeyleri tarayarak, pencereleri, o rayla çekim yapıp şu evi çektim. Bu ev pembeydi. Şeker rengiydi. Finaldeki, yani kapanıştan önceki finaldeki son kameralı, hareketli kamera planı budur. Buydu. İşte bu arkamdaki evi çekmiştim o zaman. Görünmez ellerin açtığı kapılardan, sedirlerinde kimselerin oturmadığı odalara girdi Suha Arı'nın kamerası. Oysa bu mekanlarda yaşam olmalıydı. En büyük sıkıntım insanların çok tutucu davranmalarıydı. Mesela hayatın geçtiği belli.
avlularda, oturma odalarında, yatak odalarında, her yerde hayatın geçtiği belli. Halılar, sedirler, döşekler, minderler, her şey var ama insan yok. İnsanlara yalvarıyorum günlük yaşamlarını. Ya şu yatağı toplarken çekeyim seni. Yahut bir şey yaparken, yemek yerken, hayır diyorlar. Özellikle kadınlar. Biz görünmeyiz diyorlar. Çözüm için işte bir kedi kullandım mesela. Orada odanın içinde bir kedi yürüyor. Orada terlikler var dizi dizi. Onları çektim falan böyle. Yani burada yaşam var. Ondan sonra bunu göstermek istedim. Bir de harem selamlık ilişkisini kuran bir döner dolap var. Haremde pişen yemekleri selamla o döner dolapla evvelce naklederlermiş. O dolabı da bir hanım kız çevirsin istedim. Evin genç kızlarından biri. Ya şunu çevirirken göreyim seni dedim. Hayır dedim, istemem. Peki yalnız elini göreyim dedim. O da kavga dövüş peki dedi. Onun da yalnız elini çekebildik. Arın daha sonraları çektiği filmlerinde bu sorunun çözümünü bulmuştu. Safranbolu'da hanımlar çerçeveye girmek istemediler. Bir Yeşilçam filmi zannediyorlardı. Belgesel olduğunu tekrar tekrar söylemiş olmama karşın kaçıyorlardı kameradan. Sonra düşündüm uzun süre. Niye acaba dedim, bunları ben ikna edemedim. Ve buldum. Eğer ekibimde öğrencilerden bazıları, yani kız öğrenci de olmuş olsaydı, o zaman dedim mutlaka aşardım bu engeli. Çünkü kızlar güven duygusu yaratıyorlar karşı tarafta hemen. Ve de kız öğrencileri görünce de ciddi bir çalışma olduğunu ve de kendilerinin sömürülmeyeceğini hissediyor kadınlar. Onu daha sonraki çekimlerde anladım. Ama Safranbolu'ya getiremezdim kız öğrenci. Çünkü kalacak yer yoktu. Araba 3 kişilik, 4 kişilik bir arabaydı. Ve de erkek öğrencilerden aynı zamanda set işçisi, sesçi, ışıkçı olarak da yararlanmak zorundaydım. Ama Kula'da 3 günü çekerken 1982 yılında ekipte 15-20 tane de kız vardı. Ve o kızlar bütün kapıları açtılar bize. Kadınlar da girdi, kızlar girdi, bütün kadın, erkek herkes girdi. Safranbolu'da Zaman filminin başrolünü üstlenen Kuleli Saat, Osmanlı döneminde yaptırılmıştı. Padişah sadrazamlarından biri Safranboluluymuş. O şey demiş, işte filmde de vardır. Herkesin cebine Safranbolu'da bir saat koyacağım demiş. Herkes birer cep saati hediye edilecek diye sevinçle ve de heyecanla beklemeye başlamış burada. Ve yapa yapa gelmiş, o kuleli saati yaptırmış. Aslında çok büyük bir espri var tabii onda. Herkes cebinde hissediyor onu. Her saat başı çalıyor. Zamanla yaşantısını kaynaştırmış, zamanın akışı için uğraş veren bir usta vardır. Saatçi Rifat Usta. 3. Selim'in sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa, Safranbolu'da herkesin cebine bir saat koyacağım diye vaatte bulunmuş ve bu vaadini tatlı bir sürpriz olarak 18. yüzyılın sonlarında inşa ettirdiği kuleli saatle yerine getirmiş. Her Safranbolulu'nun tatlı tınılarıyla adeta cebinde hissettiği bu ilginç saate büyük emek verdi Rifat Usta. Ama akıp geçen zaman bu görevini kalfasına devretmek zorunda bıraktı onu. Ben finalde saati 12 kez çaldırdım. Başta da 12 kez çaldırmak istedim, çaldırdım. Onun nedeni şuydu, 12 kere bir şeyin çalması bir alarmdır biliyorsunuz. Saat 12 vuruyor, 12'yi vuruyor demek, çanlar çalıyor demek. Yani tehlike var demek. Bir tehlike simgesi olarak, aslında görsel olarak
akreple yelkovan üst üste hoş bir görüntü değil. Ama ses olarak ilginç. 12 kez vurması. O yüzden ben saatlerin 12'yi vurmasını bilinçaltlarına yönelik bir simge olarak kullandım. Yani Safranbolu elden gidiyor. Bu son çanlardır kurtarılması için. Saat Kulesi'nin son çanıdır gibilerden. Fakat öğlenliğin 12'de o sesi çekmek lazım. 12 kez vurduğunu. Öğlenliğin 12'de de çok gürültülü. Kamyonlar, otobüsler, minibüsler, insanlar, ezan sesleri falan. İstemedim. Sessizlikte çalan 12 vuruş lazımdı bana. Son gün dedim ki çocuklara artık yüzlük kuyruğuna geldik. Herkes perişan. Bir an eve gidelim diyorlar. Bugün dedim gece 12'de çan sesini çekeceğiz ve de bitecek işimiz. Peki dediler. Atladık hepimiz benim station'a, Renault station'a geldik. Uygun bir yer arıyoruz böyle. Artık ezberledik neresi olabilir diye. Böyle bir sahanlık vardır tepenin, saatin altında. O sahanlığa gittik. Arabayı park ettik, ışıkları kapattık. Camı indirdik. Ben çıkardım mikrofonu. İşte 12'ye 5 falan var. Fakat oradaki en yakın evdeki adam gördü bir araba, ışıklarını söndürmüş, içinde adamlar. Perdeleri açtı, bir gürledi bize. Ne arıyorsunuz orada? Röntgenci misiniz? Namussuzlar falan diye. Şaşırdık. Elimiz ayağımız birbirine dolandı. Savunamadık bile kendimizi. Hemen gazladık. Şeyi de kaçırmak istemiyoruz. Vuruşu. 24 saat daha beklemek zorunda kalacağız. Dedim ki ya bir zarar yok. Hadi bakalım dedim. Başka yere gidelim dedim. Hemen çalıştırdım arabayı. 12'ye 1 var. Vardır ya bu korku filmlerinde filan bomba patlayacaktır hani şu kadar saniye. 30, 29, 25, 24, 23 saniyeler geriye doğru gidiyor ve çan çalacak. Biz hala araba kullanıyoruz, yer arıyoruz. Neyse uzatmayalım, daha uygun bir yer buldum. Hemen park ettim, baktım işte 25-30 saniye var. Hemen çıkardım mikrofonu. Susun dedim herkese. Herkes nefesini tuttu. Nagra teypi çalıştırdım. Başladı dönmeye. Bekliyoruz böyle. Herkesin gözü saatlerde. Benim elim de dışarıda. Belli bir seviyeye getirdim. Elimde potansiyometrenin üzerinde. Patlama yaparsa biraz kısacağım. Böyle bekliyorum. Dang etti. Kaldı. Bir kere vurdu. Şimdi önce bir sessizlik oldu. Herkes birbirine baktı. Ne oldu diye. Saatlere baktık. Yanlış mı geldik diye. Yok. 12. Neden sonra anladık ki yaz saati, kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması bitmiş. Kış saatine geçilmiş o gün. Ama saatçi Rıfat Usta ve de onun kalfası bizim saati geri almayı unutmuşlar. Tesadüf ona rast gitmiş. 12'yi vuracakken biri vurmuş. Bu bakımdan böyle bir anımız oldu demişti Suhar'ın yönetmenimiz. Daha sonra da tekrar yeniden aldık demişti. Zaten o filmimiz saatimizin vurmasıyla başlar ve vurmasıyla da biter. Ben 65'ten günümüze kadar halen devam ediyorum. Düşünün 35 yıldır fahri olarak. Fakat ben o zaman pazar tatil olduğu için demek pazartesi gün gelmişim. Saatlerde biliyorsunuz cumartesi gece 12'den sonra 1 saat ileri veya geri alınmakta. Safranbolu'da Zaman filmi büyük ilgi görmüştü. 2 ayrı sinemada peş peşe gösterildi bu film. 2-3 blok kuyruk oluştuğunu söylediler bana. Ben gelmemiştim, Ankara'daydım, ben okulum vardı. Ve dediler ki bu bir tarihi olay belgesel sinema açısından. Kuyruk var, 2 blok devam ediyor böyle girmek için insanlar. Bu hakikaten önemli bir başarıydı benim için ve de belgesel sinema tarihi için ve de Safranbolu için. Ankara Galası ses getirmişti. Basında sık sık filmle ilgili haberlere yer veriliyordu. Bugün Arı Stüdyosu olarak TRT'nin kullandığı yer Arı Sineması'ydı. 2-3 katlı balkonları, locaları olan çok büyük bir sinemaydı. Orayı Turing kiraladı. Bütün salon dolmuştu. Seyirciler arasında Ecevit de vardı eşiyle beraber. Ve Safranbolu'dan da 2 otobüs dolusu insan gelmişti galaya. Ve beraberinde
Safranbolu'nun ünlü lokumunu getirmişlerdi. Ankara'daki galada onlar lokum dağıttılar bir de. Çok çarpıcı oldu, çok hoş oldu ve de çok büyük ilgi gördü. Televizyonda gösterildikten sonra da televizyon daire başkanı bir hanımdı o zaman, şimdi adını anımsamıyorum. Bana telefon etti, dedi ki bizim telefonlar kilitlendi dedi. Bir kere daha göstereceğiz filmi dedi. Korkunç bir talep patlaması var dedi. Tabii o zaman biz şeyi de kullanmış olduk. Tek kanal avantajını. Bir tek TRT vardı. TRT 1. Yani adı TRT 1 değil, TRT'ydi. İkincisi yoktu ki TRT 1 olsun. Ve bütün Türkiye yalnız TRT'yi seyrederdi. Başka kanal yoktu. Ve bu film haberlerden sonra galiba gösterilmişti. Prime time dediğimiz, seyircinin en yoğun olduğu bir saatte. O yüzden çok büyük bir etki yaptığına inanıyorum ben bu filmin. Bir kere çok etki yapacağını şuradan anladım. Galadan çıkışta önce bir basın galası yaptık İstanbul'da. Ben ona katıldım. Halka açık galaya katılamamıştım. Basın galasına basın mensuplarıyla beraber Çelik Gülersoy da katılmıştı. Çelik Bey'in de öyle çok ilginç yönleri vardır. Kendisi Türkiye Trunk ve Otomobil Kurumu'nun genel müdürü olmasına karşın, filmi ısmarlayan, yaptıran kişi olmasına karşın, filmi diğer seyircilerle beraber izlemek istediğini söyledi bana. Ben size bir ön gösterim yapabilirim dedim. Görüşlerinizi almak istiyorum dedim. Hayır dedi, ben halkımızla beraber izlemek istiyorum dedi. Ve basın galası sırasında basın mensuplarıyla beraber izledi. Dışarıya çıktığında işte meraklı yüzüne baktım ne diyecek diye. Mendili elinde ağlıyordu Çelik Bey, Çelik Gülersoy. Ve uzun bir süre konuşamadı. O zaman anladım ki bu çok etkili bir film olmuş. Ve dedi ki bana ilk işimiz bir yönetim kurulu kararıyla konaklardan birini almak ve onarmak olacak dedi. Ve de o sonunda ağıt yaktığım işte babalar, dedeler, çocuklar, torunlar burada bir arada yaşamışlardı bir zamanlar diye de lafının geçtiği şu konak. Pejmür'de yıkılan, ondan sonra çöplük gibiydi yani içi. İşte o konağı aldılar, restore ettiler ve otel haline getirdiler. Sonra havuzlu konak dendi buna. Sonra bu konak alındı. Sonra onun yanındakini aldılar. İşte şunu aldılar, öbürünü aldılar. Burada 4-5 konağı birden Trink aldı ve otel ve pansiyonlar dizisi haline getirdi. Bu büyük ilgi turizmcileri harekete geçirmişti. Turizmciler hemen Safranbolu'da zaman turları düzenlemeye başladılar. İstanbul'dan, Ankara'dan otobüsler kalkıyordu günübirlik. Kalacak yer olmadığı için burada. Sabahleyin erkenden kalkıyor, bir Safranbolu turu yapıyorlar. Sonra tekrar akşam geri dönüyorlardı. Ve de bu turlara Safranbolu'da zaman turları diyorlardı. Hafta sonlarıyla sınırlıydı bu turlar ilk zamanlar. Daha sonra bu konakların onarılması, pansiyonculuğun başlamasıyla birlikte bu işte haftalık turlara, 3 günlük, 5 günlük bayram turlarına falan dönüştü. Ve giderek burası korumanın başkenti oldu. Bir dönemin şaşalı konaklarının, ikinci katında havuzu, geniş hayatı, bahçesinde çeşit çeşit meyvesiyle terk edilmiş olmasını anlamak güçtü. Ama bu terk edilişin hikayesi oldukça ilginçti. Safran çiçeği. Bu çiçek sarı boya veriyor. Ama öyle ki 1 gram safranı 100 litre suya attığınız zaman 100 litrenin tamamını boyuyor. Bu kadar etkili. Ve de bu yöreye özgü. Burada yetişiyor en iyisi. Ve halk safran üretiminden para kazanıyormuş evvelce. Bütün dünyaya buradan ihraç ediliyormuş safran. O kadar çok para kazanılıyormuş ki, o kadar ünlüymüş ki buranın safranı, adı bile Safranbolu olarak kalmış. Safran kenti. Fakat zamanla
anilin boya, yapay boya çıkınca safrana ihtiyaç kalmamış. Ve ekonomi tepe taklak gitmiş burada. Büyük kentlere göç başlamış. Bu zenginlik döneminin konakları terk edilir olmuş. Karabük Demir Çelik işletmeleri açılınca 1936 yılında sanıyorum önemli bir bölümü oraya çalışmaya gitmiş. Halkın bir bölümü büyük kentlere göç etmiş ve safranın zengin ettiği aileler çözülüp dağılmışlar, bırakmışlar buraları. İlaç için o zaman aradım. Yani ya hiç olmazsa gösterin de bana nasıl bir şeydir safran, onu göreyim dedim. Onu bile gösteremediler. Yok, kalmamış. Suha Arın, Safranbolu'nun sokaklarında, Arastas'ında gezerken zaman zaman 25 yıl öncesine gidiyordu. Konakların şimdilerde onarılmış kepenkleri yine çocukluk yıllarındaki gibi çikolatadandı ama tadı artık bir başkaydı. Ben Safranbolu'yu çekerken evlerin bazıları aşı boyalıydı. O aşı boyası insanı çıldırtır. O kadar albenisi olan, o kadar doğaldır ki. Şimdi bakıyorum böyle pudralamış yüzünü, sanki rümellemiş gözlerini, kaşlarını, ağır bir makyaj. İşte çok makyajlı bir kadın gibi. Halbuki o zaman yoksul ama çok güzel bir kadındı. Ama güneşin pırıltıları o ağır makyajı siliyordu. Aslında güneşin altında pek bir şey değişmemiş. Başarılı bir film, basının da desteğiyle bir müze kent yaratmıştı. Suha Arın, Safranbolu sokaklarının, Arastas'ının ve konaklarının canlanmasını sevinçle izliyordu ama balkonlara monte edilen çanak antenler onun estetik anlayışına uymuyordu. Çanak antenler rezil etmiş. En çok emeği geçenlerden biri de Profesör Doğan Kuban'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi profesörlerinden. O da mesela ilk rölevelerini buranın, önemli binalarının rölevelerini öğrencileriyle beraber gelip çıkartan adamdır. Nitekim ben burada film çekim yaparken onun röleve çalışmaları bir yandan devam ediyordu öğrencileriyle. Ve de bir Kadir Bilirlik, Kadir Şinaslık örneği gösterdi Çelik Gülersoy. Kendisi de sanatçı ruhlu ve de kadir bilir bir insan. Hem onun adını hem benim adımı plaket haline getirip bu havuzlu konağın bahçesinde duvara yerleştirdi. İşte şurada. Onunla iftihar ediyorum ben de. Bizim de adımızı böylece ölümsüzleştirmiş oldu. Yani Safranbolu'da benden arta kalan bir o plaket var. Bir de Safranbolu'da Zaman diye bir film var. Safranbolu'da Zaman filminin çekimlerinin üstünden tam 25 yıl geçmişti. Suha Arı'nın kepenklerine kilit vurulmuş, çürümeye terk edilmiş olarak görüntülediği Arasta'da bir pazar sabahı çaylarımızı yudumluyorduk. Arı'nın gözlerinde 25 yıl öncesinin yaralarını sarmış, cıvıl cıvıl Arasta'yı izlerken haklı bir gurur vardı. Safranbolu Arı'nın bir parçası olmuştu, Arınsa Safranbolu'nun.